İnsanlığın Ay'a geri dönüşünü anlattığımız Artemis serisinin 5. videosunun konusu, Artemis programı boyunca Ay yörüngesinde insanlığın varlığını sürdürecek Gateway uzay istasyonu. Ay yörüngesinde kullanılacak olan bu uzay istasyonu, Artemis programı içinde Orion ile Lunar Starship arasında bir köprü olacak ve astronotların Ay'da varlığını sürdürecek. Peki Gateway'in hikayesi nasıl başladı? Teknik özellikleri neler ve gelecekte onu ne bekliyor? It's one small step for man, one giant leap for mankind. İnsanlığın Ay'a dönüş programı Artemis'in önemli bir parçası olan Gateway, evinden 380.000 kilometre ötede olan bir astronotun isteyebileceği en güzel şeylerden biri. Tabi bu kadar uzak olması yapım ücretinde bir hayli arttırıyor. Bu yüzden ISS gibi devasa bir istasyon yerine görece küçük bir istasyon yapılacak. Gateway 125 metreküpten fazla bir yaşanılabilir alana sahip olacak ki bu değer ISS'te 915 metreküptür. Ağırlık olarak ise 40 tondur. Bu ağırlığı tek seferde yörüngeye çıkarabilecek roketlere sahibiz. Fakat sorun bunu 380.000 kilometre öteye götürmemiz gerek. İstasyonun modüllerine gelecek olursak şu an planlanan 4 modül bulunmakta. Bunlardan PPA yani güç ve itki elementi ve Halo yani yaşam ve lojistik karakolu Gateway'in ilk 2 modülü. Maxar Technologies tarafından geliştirilen PPA, istasyonun elektrik ve itki ihtiyacını karşılayacak. 8-9 ton ağırlığındaki modül 50 kW elektrik üretebilecek. Bu elektrikli istasyonun sağlıklı bir şekilde işlemesini sağlarken bir yandan da istasyonun iyon itki sistemini besleyecek. Bu arada eklemekte fayda var, iyon itki sistemi şu an kullanılan en verimli itki sistemidir. Northrop Grumman tarafından geliştirilen Halo ise kısaca astronotların barınacağı bölüm. Yıllardır ISS'e kargo taşıyan Cygnus uzay aracının tasarımı temel alınarak üretilecek modül. PPA ile birlikte 2024'te SpaceX'in süper ağır fırlatma roketi Falcon Heavy ile fırlatılacak. İstasyonun temelini oluşturan bu iki modüle 2 yıl sonra yeni bir modül katılacak. Uluslararası Yaşam Modülü iHub. Yine Halo gibi astronotlara yaşam alanı sağlamak için üretiliyor. Genel olarak modülü ESA adında Fransız-İtalyan Thales Alenia Space yapıyor. Yaşam destek sistemlerini JAXA, aviyonik ve yazılımlarını ise NASA yapacak. Modülün robotu ise Kanada tarafından geliştirilecek. Modülün 2026'da SLS Block 1B ile fırlatılacak Artemis 4 göreviyle gitmesi planlanıyor. Dördüncü modül ise ESA'nın Esprit modülü. 4 tonluk modül Airbus ve Thales Alenia Space tarafından yapılıyor. İstasyona yakıt ikmaline imkan veren, bunun dışında ek yakıt kapasitesi, ek iletişim ekipmanı ve bilimsel deney paketleri için bir hava kilidi sağlayacak olan Esprit, 2027'de daha belirlenmemiş bir roketle istasyona gidecek. Bunlar dışında Kanada'nın yapacağı bir lojistik modül ve eskiden Rusya'nın yapacağı ama programdan çıktıkları için kimin yapacağı belli olmayan bir hava kilidi var. Ve tabii ki de klasiklerden Kanada'nın yapacağı 30 yıl uzay mekiğinde 20 yıl ISS'te görev yapmış Canadarm'ın yeni versiyonu Canadarm 3 ile Gateway'de yerini alacak. 8,5 metrelik Canadarm 3'ün öncekilerden farkı otonom olması. Bu son derece otonom robotik kol sistemi insan müdahalesi olmadan ayın etrafındaki görevleri gerçekleştirmek için son teknoloji yazılımları kullanacak. Aracın teknik özellikleri ve modüllerden bahsettikten sonra Gateway'in bir hayli ilginç yörüngesine bir bakalım. Kutupsal bir yörüngede dolaşacak Gateway, yörüngesi sırasında Ay'a en yakın noktada 3000, en uzak noktada ise 70.000 kilometre uzaklıkta bulunacak ve astronotlar bu yörüngeyi her 7 günde bir turlayacak. Bu yörünge ile birlikte Dünya ile olan iletişim kesintileri en aza indirilecek. Ayrıca istasyona gelen araçlar yörüngeye girdikten sonra yörüngesini çembersel hale getirmeye çalışmayacak. Yani bu şekilde çok daha az enerji harcamış olacaklar. Aynısı yüzeye inmek adına istasyondan ayrılan araçlar için de geçerli. Bu yörünge ile birlikte Ay'a iniş de daha az enerji isteyecek. Gateway'in teknik özelliklerine baktık. Peki Gateway'in insanlı Artemis görevleri içindeki yeri ne?
İlk insanla Artemis görevi Artemis 2'de Gateway'in kullanılması planlanmıyor. Artemis'teki ilk iniş görevi Artemis 3'te de kullanılması planlanmıyor. Çünkü Artemis 3 2024'te uçacak. Tabi her şey sorunsuz giderse ki Lunar Starship'in 3 yıl içinde geliştirilip test edilmesi pek gerçekçi durmuyor. Bu yüzden bizim tahminimize göre görev 2025 ya da 2026'ya kalabilir. Biz ikinci durumu baz alarak konuşacağız. Orion'la Ay'a doğru giden astronotlar önce yörüngeye gidecek ve istasyona kenetlenecek. İki astronot istasyonda hazırda bekleyen Lunar Starship'e geçecek ve Ay yüzeyine olan yolculuklarına başlayacaklar. Diğer iki astronot ise istasyonda kalacak ve bilimsel deneyler gerçekleştirecekler. Ayrıca Güney Kutbu'na inecek Lunar Starship ve Dünya arasındaki iletişim için de bir köprü görevi yapacaklar. Ve bu diğer Artemis görevlerinde de aşağı yukarı aynı işlevi görecek. Aslında bu durumu kıyaslamak için şuna bakabiliriz. Bundan 50 yıl önceki Apollo programında da böyle bir araç vardı. 3 astronot Ay yörüngesine gidiyor, ikisi Ay modülüne geçiyor ve diğer astronot komuta ve servis modülünde kalıyordu. Arkadaşları Ay'dayken özellikle jeolojik gözlemler yaparak Ay'ı anlamamıza yardım etmişlerdi. Bunun aynısı Artemis için de olabilirdi. 4 astronot Orion'la Ay yörüngesindeyken ikisi iniş aracına gider, diğer ikili kalırdı. Fakat bu şekilde Apollo'dan ileri gidemezdik. Daha komplike deneyler gerçekleştiremezdik. Ayrıca Ay'a inen astronotların Dünya ile olan iletişimi de çok büyük sıkıntıya girerdi. İşte bu yüzden Gateway Artemis'in çok önemli bir parçası. Peki Gateway'in genel özelliklerine baktığımıza göre şimdi oldukça önemli başka bir konuya gelelim. Kargo ve ikmal. Gateway'e yapılacak kargo ve ikmal görevlerinde bundan yaklaşık bir yıl önce seçilen SpaceX'in Dragon XL aracı kullanılacak. Dragon uzay aracı ailesi içinde geliştirilmiş bir versiyon olan Dragon XL ise diğer Dragon'lardan oldukça farklı özelliklere sahip. İlk olarak fırlatma süreci. Diğer Dragon'lar gibi Falcon 9 ile değil, Falcon Heavy ile fırlatılacak. Falcon 9'dan 3 kat daha güçlü olan Falcon Heavy'nin kullanılmasının ana sebebi ise Dragon XL'in Ay gibi uzak bir yörüngeye gidecek olması. Falcon Heavy sayesinde Dragon XL Gateway'e 5 tona kadar yük taşıyabilecek. Gateway'e otonom bir yaklaşma ve kenetlenme sonrasında Dragon XL Gateway'de 6 ila 12 ay arasında kalabilecek ve kaldığı süre içerisinde gerekirse uzaktan kontrol edilebilecek. Dragon XL'in başka bir farklılığı da aracın yeniden kullanılabilir olmaması. Şu ana kadar tüm Dragon araçları yeniden kullanılabilir olarak geliştirilmiş olsalar da Dragon XL aynı özelliği taşımıyor. Yeniden kullanılabilir olmadığı için Dragon XL dünyaya dönmeyecek. Araç büyük ihtimalle görevin sonunda olabildiğince çöp ile doldurulup Ay yüzeyine çarptırılacak. Bu yüzden de Dragon XL diğer Dragon araçlarından oldukça farklı bir dış görünüşe sahip. Tüm bu video sonucunda sizin de anlayacağınız gibi Gateway Ay'daki insan varlığını sürekli olarak destekleyecek önemli araçlardan biri. Tüm bu video içinde Gateway'e Ay tarafından bakmış olsak da bu işin bir de Mars tarafı var. İlerleyen 10 yıllarda gerçekleşecek insanlı Mars görevinde Gateway benzeri bir istasyon özellikle koloninin varlığı konusunda bize oldukça fazla avantaj sağlayabilir. Bu yönden bakacak olursak Gateway uzay istasyonlarını derin uzaya taşıma konusunda bize büyük bir tecrübe sağlayacak. Eğer videomuz hoşunuza gittiyse videoyu beğenip kanalımıza abone olabilir, video ile ilgili düşüncelerinizi yorumlar kısmına belirtebilir ve videomuzu başkalarıyla paylaşarak bize destek olabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda ya da yayınımızda görüşmek üzere, hoşça kalın.